Merhabalar sevgili Kova ve yükselen burcu Kova, Ay ve Stellium Kovalarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Kova burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım 2025 Kasım ayında senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili Kova burcu? Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. 2025 Kasım ayında Kova burcu arkadaşım için akacak olan enerjiler nelerdir diyorum. Karıştırdım ve ilk kartımız ile başlıyoruz bakalım. Kariyer hayatın, aşk hayatın, para konuları, her şeye değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde kartların tamamını bir açalım. Arkadaşlar pek çoğunuz burada bazı kayıplardan bahsediyor ve mücadeleden bahsediyor sevgili Kova burcu. Sıkı sıkıya verdiğim bir mücadele söz konusu. Aralardan çekelim bir de arkadaşlar. Hepsini açalım ve bu şekilde yorumlarımızı yapalım bakalım. Ay kartımız da geldi. Şöyle bir. Şimdi bu iki kart beni çok sevindirdi. Neden? Bu ay adaleti gerçekten görebileceğin bir ay olacak sevgili Kova burcu. Gerçekten adaleti görebileceğin, hayatında artık hani emek verdiğim konularda bir şeylerin karşılığını almaya başlıyorum. Mücadele verdiğim konularda bir şeylerin artık karşılığını almaya başlıyorum dediğim bir süreç olacak. Ama çok önemli değişimler, dönüşümler de var arkadaşlar. Zaten onlar olmazsa olmaz. Kupa üçlüsü. Bakalım. Üçledik. Şöyle bir bakalım. Şimdi önce dikkat etmen gereken şeyleri anlatacağım. Tamam. Ayın genelinde aslında çok şanslısın sevgili Kova burcu. Bir hayalin, bir dileğin gerçekleşebilir. Adaletle ilgili, mahkemeyle ilgili konuları olan arkadaşlarım özellikle ya da hayatımın merkezine adaleti bekliyorum diyen arkadaşlarım için olumlu sonuçlar alacağınızı gösteriyor. Fakat ayın 10'una kadar olan süreç ve 5'i civarı. Şimdi 5 ve 15 civarı da olabilir arkadaşlar. Bu tarihlere bir dikkat et. Burada mücadele vermen gereken bir konu var. Aslında aya başlarken yani çok mantıklı bir şekilde başlayacaksın. Çok kararlı bir şekilde başlayacaksın ve hatta bir ödül, bir armağan alabilirsin. Dinlediğin andan sonraki bir aylık süreç senin için geçerli. Tamam. Yani bugün dinlediğin andan sonraki bir aylık süreç senin için geçerli. Çok mantıklı, kendinden emin bir şekilde başlayacaksın. Bir ödül de var ama duygusal olarak manipüle edilmemeye dikkat et. Önce dikkat etmen gereken şeyleri anlatacağım. Çünkü burada bazı kayıplar ve hayal kırıklıkları söz konusu. Bir rekabet ortamının içindesin. Şimdi bu önümüzdeki ilk 5 gün özellikle arkadaşlar dinlediğin andan itibaren geçerli. Yani dinlediğin andan itibaren 5 gün sonrası ve 15'i civarı da yine bazı hareketlenmeler olabilir. Tartışmamaya dikkat et, münakaşa etmemeye dikkat et, sözel olarak da fiziksel olarak da kimseyle zıtlaşmamaya dikkat et. Ayın genelinde diyor ki bütün enerjini, bütün yeteneklerini, aklını, zikrini, yeteneğini, inancını sadece kariyerine ve yeteneklerine harcaman gerekiyor ve aşk hayatına. Yani aşkla yapmak istediğin şeyler, severek yapmak istediğin şeyler tamamıyla ayın genelinde bunlarla ilgilenmen çok önemli. Tartışmalardan, kavgalardan, güç mücadelelerinden uzak dur. Çünkü burada bazı rakiplerin ve düşmanların var sevgili Kova burcu. Ayın 13'üne kadar özellikle seni birazcık zorlayacaklar ve yoracaklarmış gibi gözüküyor. Sen aslında ayın genelinde oldukça başarılısın. Yapacağın her türlü işte, ticarette, girişim gerektiren pek çok konuda. Cesaretin o kadar çok yüksek ki bak bu ay yeni insanlar tanışabilirsin. Yeni çevreler edinebilirsin. Nasıl işler yapıyorsan yap. İster sosyal medya olsun, ister farklı alanlar olsun. Burada sen potansiyelini gösterebilmek adına, yeteneklerini ortaya koyabilmek adına oldukça şanslısın. Ama tartışmalardan uzak dur. Bir de arkadaşlar bazılarınız şu ana kadar bazı kayıplar da yaşamış olabilirsiniz. Geçtiğimiz 5 aylık süre içerisinde çok böyle inişli çıkışlı durumlar olmuş olabilir. Hani bir şeyler tam olarak istediğin gibi gitmedi. Hayal kırıklıklarına uğradım. Duygusal hayatınla ilgili pek çoğunuzda anneyle ilgili konular böyle birazcık hassassın ve birazcık duygusalsın ve bu durum ayın 13'üne kadar devam edecek. Bu noktada toprak
odaklanmak sana iyi gelecektir. Sevdiğin şeylerle ilgilenmek, hobilerinle ilgilenmek, aksine o duygusallığın üzerine gidip de dans etmek, mutlu olmak, keyif alabileceğin şeylere odaklanmak sana çok daha iyi gelecektir. Rakiplere, düşmanlara dikkat et. Ani çıkabilecek kavgalara, gerilimlere dikkat et. Ayın 13'üne kadar yine dediğim gibi 15'i civarı, 13-15 arası. Hani böyle çok büyük bir şey yok. Kötü anlamında hani uyarı yapabileceğin büyük bir şey yok. Sadece gel geç olabilecek durumlara çok takılmamaya dikkat et. Bir de burada bazı bitişler ve dönüşümler söz konusu. Arkadaşlar geçtiğimiz 5'li vadelerdir. Özellikle 5 aydır. Bazılarınız için çok daha fazla bir süreç de olabilir. 2 yıllık süreyi de veriyor pek çoğunuz için. Artı eksi olarak alabilirsin. Mahkemeyle ilgili konuları olan arkadaşların varsa buralarla ilgili özellikle ayın ikinci yarısından sonra gerçekten güzel haberler alabilirsiniz Kova burcu. Fakat burada hayatınla ilgili çok köklü değişimler ve dönüşümler var. Hani burada adaletten bahsetmiştik ya. Adım atmasını istediğim bir ilişki. Yani aşka en son değineceğim ama hani olmasını istediğim bir iş, bir proje, bir fikir, neyse yeteneklerini kullanmak istediğin alanlar, bu alanlarla ilgili şanslı olacaksın. Ama hep böyle bir keyifsizlik var, mutsuzluk var, miraslı konularla ilgili, aileyle ilgili konular, halledilmesi gereken konular, mahkemelik konular, alman gereken hak arayışları, bir taraftan iki işi birden idare etmeye çalışıyorsun, oradan oraya koşturuyorsun, sürekli bir denklem içerisindesin ve sürekli bir şeyleri toparlama noktasındasın. Şimdi ayın genelinde gerçekten çok şanslısın. Adalet noktasında bak, ister mahkemelik konuların olsun, ister maddi manevi alacak konuların olsun, isterse hayatının genelinde hani ben bu konuya çok emek verdim, çok çalışıyorum, burada bir adalet gelsin dediğin konularda istediğin hak sana doğru gelecek Kova burcu. Fakat burada bazı mücadeleler var. Seni çok düşündüren bir konu var. Yani kesinlikle sistem tarafından çok şanslısın. Rekabet halinde olduğun kişilere karşı, seninle zıtlaşan kişilere karşı kazanan taraf sen olacaksın bak. İster aile konuları olsun, ister iş hayatın olsun, isterse aşk konuları. İstediğin şeyi elde etme noktasında kesinlikle başarılı olacaksın ve güçlü kişilerden sana gelecek olan destekler var. Olgun kişilerden, olgun, bilge kişilerden sana gelecek olan destekler var. Ve burada birazcık hani böyle içe çekilmek isteyebilirsin bu ay. İnziva demek istemiyorum da hani o içindeki ermişi keşfetme noktasında birazcık yalnız kalma, içe çekilme, olayları çok daha derinlemesine analiz etme noktasında da olacaksın. Yani çok farklı bir ruh halinde de olacaksın aynı zamanda. Ve burada senin de yine sadece bu ay değil, önümüzdeki süreçlerde başkalarına önderlik ve liderlik edebilmek, başkalarının yoluna da ışık tutabilme noktasında başarılı olacaksın. Yani ayın geneli birazcık mücadele var ama mücadelenin sonunda kazanan sensin. Çünkü ben seni çok cesaretli gördüm. Yani kesinlikle yapmak istediğin noktalarda çok cesaretlisin. Evet, seni zorlayıcı etkiler, nedenler, kişiler var. Fakat günün sonunda başarılı olan taraf sensin. Bel ağrılarına dikkat et. Sevgili Kova burcu, bel ağrıları, ayak ağrıları, bunlara dikkat et. Bir de bardağın boş tarafına bakmamaya çok dikkat et. Bir mutsuzluk, bir keyifsizlik. Çünkü ayın geneli aslında çok şanslısın. Ama o kadar çok küçük şeylerle ilgileniyorsun ki. Çok küçük şeylerle ilgileniyorsun ve çok derin düşünüyorsun. Ama sistem tarafından çok şanslısın. Birazcık dinlenmeye de çok ihtiyacın var. Hani bir taraftan aktif olurken, hayatın içindeyken, hakkını ararken bir taraftan da büyüme tarafın, yani birazcık böyle bir içe çekilme, büyüme tarafında çok aktif olacak. Ve burada senin beklediğin bir ödül, bir terfi, bir armağan, bir teklif eline geçecek diyor. Seni mutlu edecek bir gelişme olacak. Bu ay su gruplarına birazcık dikkat et. İkizler burçlarına birazcık dikkat et. Balık, akrep, yengeç, İkizler burcu. Daha çok bu burçlara dikkat etmende fayda var. Yani şöyle, başkaları sana yardımlar edecek, tavsiyeler verecek ama her tavsiye veren seni doğru yönlendirmeyebilir. Tavsiye aldığın ve fikir aldığın, akıl danıştığın kişilere gerçekten dikkat et. Yanlış yönlendirme olabilir sevgili Kova burcu. Ama yine günün sonunda doğru tarafı sen buluyorsun. Çünkü hani ayın genelinde mantığın çok yüksek. Mantığın çok yüksek, kararlılığın çok yüksek, inancın çok yüksek. Bu sana çok kazandıracak. Şimdi burada aşk, ama şimdi arkadaşlar 10'una kadar ve 13 civarı, 10, 13, 15 arası, tamam, dinlediğin andan itibaren
Buralarda komple bir şeyler değişiyor. Bilgin olsun. Gerçekten hani bir şeylerin sonlandığını ve başka bir noktada başarılarını kutlamaya başladığını görmeye başlayacaksın. Evet, ağır bir süreç artık benim için bitti. Bu konu benim için kapandı ve şimdi mutluluk zamanı hissiyatını yaşıyor olacaksın. Aşk hayatınla ilgili burada seni çok mutlu edici gelişmeler var. Kova burcu. Fakat yine ayın 10'una ve 15'ine kadar böyle birazcık inişli çıkışlı olabilir. Ailesel konular, çevresel konular böyle birazcık ilişki hayatını zedeleyebilir. Ama günün sonunda aşk hayatınla ilgili çok mutlu olacaksın. Yani burada bir adım, bir teklif, bir buluşma, bir görüşme seni çok mutlu edebilecek. Özellikle yalnızlar için yeni biriyle tanışabilirsiniz. Ama aşk hayatıyla ilgili de gereksiz kapris, kıskançlık, sözel olarak yanlış anlaşılma, niye böyle oldu? Hani bir taraftan büyük bir aşkın içindeyim ama bir taraftan bir şeyler düştü dediğin durumlarda olabilir. Aşk hayatı birazcık sallantıda gibi arkadaşlar ama 3. hafta sonrasında burası da bir düzelecek. Düzelecek ama arkadaşlar ben pek çok Kova burcunun aşk hayatında kendisini birazcık yalnız hissettiğini düşünüyorum. Hani bir türlü bir şeyler istediğim gibi gitmiyor. Karşı taraf bana kendisini olduğundan çok daha farklı tanıtıyor. Hani ben en iyisi kendime yatırım yapayım. En iyisi kendime bakayım dediğim durumlar var. O yüzden Kasım ayında evet seni mutlu edici gelişmeler var, teklifler var, kutlamalar var. Ama büyük bir kısmınızda arkadaşlar böyle birazcık hani kendini dinlemek, yalnız kalmak, kendini iyileştirmeye ayırabilirsin Kasım ayını. Ama ne olursa olsun ben 3. hafta ve sonrasında Kasım ayında aşk hayatına ilgili de güzel gelişmelerin seni bulacağını düşünüyorum. Sadece böyle dış etkenlerden etkilenmemeye dikkat et. Bir de şöyle bir durum var. Hani partnerinle ilgili bazı şeyler öğrenebilirsin. Ama bu daha çok yanlış anlaşılma gibi. Kova burcu. Hani burada sıkıntılı bir ilişkin varsa zaten 13'üne kadar pek çoğunuzunki bitebilir. Sıkıntılı diyorum. Seni aldatan, kandıran, yalan söyleyen bir ilişkin varsa ayın 13'ü, 15'i civarı en geç arkadaşlar. Bu tarihlerde zaten bitecek. Fakat ufak tefek aksaklıklar varsa o arkadaşların için ise sadece bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu anlayacaksınız. 3. hafta sonrasında da kavuşmalar, barışmalar olacak diyor arkadaşlar. Bakalım. Devam edelim. Rumi'den ne gelecek diyelim. Değneklerin üçlüsü zaten onu burada da almıştık arkadaşlar. Aşk seçilmişler için bir gemidir diyor. Aşk seçilmişler için bir gemidir. İkiz Alev ruh eşi yolculuğu da böyle bir şey zaten arkadaşlar. Yani Allah'a giden bir yolculuk. Aşk çok bambaşka bir şey biliyorsunuz. Gerçek aşk çok 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 başka bir şey. Yani bazı Kova burcu arkadaşlarım İkiz Alev ruh eşi yolculuğunda olabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizi birazcık yakıyor olabilir. Ölümü zaten burada da almıştık. Mezar cenneti gizleyen bir perdedir diyor. Burada önemli değişimler, dönüşümler olacak. Bak diyor ki Kasım ayında biten şeyler seni asla üzmesin. Biten ve giden şeyler seni asla üzmesin. O sana asıl cennetin kapısını açacak diyor. Kötü gibi gözüken, bitmiş gibi gözüken, karanlık gibi gözüken şeyler sana asıl güzelliklerin kapısını açacak diyor sevgili Kova burcu. Devam edelim arkadaşlar. Ve büyücü, bilgi Süleyman Krallığı'nın mührüdür. Her şeyden önce sana bilgi verilecek. Akış verilecek, bilgi verilecek, hissiyat olarak da ve karşına çıkacak olan olaylar olarak da. Evet ben bunu biliyordum, evet ben bunu hissetmiştim. Aslında böyle olacak gibi. Çünkü burada neden biliyor musunuz arkadaşlar? Hani bu bilgi sana verilecek. Bu çok güzel bir şey. Yeteneklerini kullanabileceksin, potansiyelini kullanabileceksin. Bu herkesin farkındalığına göre değişir arkadaşlar. Hani ben her zaman ne diyorum? Niyetimi kimler için aldığımı söylüyorum. Tarot da zaten, tarot danışmanlığı zaten herkese verilecek bir şey değildir. Tamam herkes bakıyor falan ama ben burada bir şey söyleyecektim ama kaldım arkadaşlar. Demek ki söylememem gerekiyormuş. Hayvan ruhundan devam ediyorum sevgili Kova burcu. Bu kalemun ruhu geldi. Gibi yapın. Gibi yap diyor. Gibi. Öyle de olur, böyle de olur. Gibi yap, gibi yap. Yani seni bunaltan şeylerde rol yapmayı da bil diyor aynı zamanda sevgili Kova burcu. Peki devam edelim arkadaşlar. Aslında şunu söyleyecektim. Yani ruh eşi ikiz alev yolculuğu onlar çok çok derin ve herkese nasip olacak şeyler değil. İşte özel ruh dediğimiz şey de orada başlıyor zaten arkadaşlar. Yani peki yarasa ruhu ve yeniden doğuş diyor. Devam edelim sevgili Kova burcu. Kartlar karışmış arkadaşlar. Kova burcu arkadaşım için ne gelecek diyorum. Ve pusula, yönünü kaybetmek, kendini arama, doğru yolu bulma ve yön seçme.
Ay kartı sezgilerin artması, yol gösterici rüyalar, bilinçaltımızla ilgili konular. Ay kartını zaten tarota da almıştık arkadaşlar. Burada yönümü bulamıyorum. Ben ne yapacağım dediğim, bak aşk hayatım olsun, kariyer hayatım olsun, neyse bu. Bulamıyorum dediğin şeylerde yönünü, yolunu bulacaksın diyor sevgili Kova burcu. Dediğim gibi bu yine herkesin farkındalığına göre değişecek olan şey arkadaşlar. Peki bakalım, devam edelim. Buradan ne gelecek diyelim. Ve uyanış çağrısı, manevi uyanış, farkındalık ve kendini keşfetme. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.